Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar Host Kinnara ikilisi olacak. Bildiğiniz gibi sezon 2'yi oynayan arkadaşlar alanda T5'lerde Host Kinnara ikilisini gerçekten çok görüyorlardır. Bunun kullanılma amacı arkadaşlar şimdi Map 2'de yani ikinci sezon haritasında alan küçük olduğu için ve kim kime dumduma bir savaşlar oluyor. Yani bildiğiniz curcuna oluyor ortalık. Bundan dolayı okçular ayakta kalmakta zorlanıyor. Şimdi Kinnara Niko çıktığında zaten hasarın 10 numara oluyor. Çok fazla hasar vurabiliyorsun fakat alanda fazla duramıyorsun. Ne kadar T5 de olsan yani çok fazla seni tutamıyor. Çünkü çok fazla üstünde bir argo oluyor. Ondan dolayı hayatta kalamıyorsun. Bundan dolayı arkadaşlar şu anda Hosk Kinnara ikilisi şu anda metada. Ama nereye kadar, ne zamana kadar kalır bilmiyorum. Bu arada bu söyleyecekleri T5 arkadaşlar için geçerli. T4'lerde denemedim. Yani çok fazla etkili olacağını da düşünmüyorum ama T5 hesabınız varsa veya T5'e yakınsanız kesinlikle kullanabilirsiniz. Şimdi neden peki Hosk Kinnara? Şimdi Hosk bir genel komutan arkadaşlar. Okçu komutanı değil, büyücü komutanı değil, işte piyade vesaire değil yani. Genel komutan olduğu için arkadaşlar verdiği becerileri savunma ağırlıklı olduğundan dolayı ayakta kalabiliyorsunuz. Ve Kinnara'da da hasar azaltma becerisi olduğu için sizi bayağı kalabalık ortamlarda ayakta tutuyor. Şöyle Hosk'un becerilerini okuyalım arkadaşlar. Hosk biliyorsunuz VIP komutanı. Yani VIP'den eğer ki bütçeniz varsa çekip fullleyebilirsiniz. VIP 14'e kadar zaten benim bildiğim fullleniyordu. Şimdi şöyle bir becerisi var ilk becerisi. Atak bonusu veriyor 5'lendiğinde %20. HP bonusu veriyor %30. Verilen hasar bonusu %10. Yani bu beceriyi arkadaşlar öfkeniz dolduktan sonra alabiliyorsunuz. Ve bu etkiler de 5 saniye sürüyor. İkinci becerimiz arkadaşlar çok bir işimize yaramaz alanda. Ayrıca mesela rally ağaçlarınızda da ana komutan olarak Host'u kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani kalkıp bir tane becerisi %15 azaltma veriyor diye sakın sakın böyle bir hata yapıp da ana komutan olarak çıkıp rally açmayın. Her ne olursa olsun yani hani karşı saldırı olarak mesela diyelim ki alanda karşı saldırı vursun diye gidebilirsiniz. Orası ayrı bir şey. Ama kalesine herhangi bir rakibinizin kalesine rally açarken Host'u kullanmayın. Çünkü çok iyi bir rapor almazsınız. Bayağı bir kötü rapor alırsınız. Ondan sonra el aleme rezil olursunuz yani. Buna hiç gerek yok. Böyle üçüncü becerisine geldiğimizde burası önemli arkadaşlar. İşte bizim için şu üçüncü becerisi önemli. Şimdi biz normalde Hosk'u vekil olarak kullandığımızda normal saldırı hasar bonusu alıyoruz. Ama ana komutan olarak kullandığımızda lejyon savunma değeri veriyor. %25. Bakın bu %25 gerçekten küçük bir rakam değil. Yani alanda baya işinizi görüyor. Ve bunu sadece ana komutan olarak kullandığınızda alabiliyorsunuz. Zaten hani Hosk'u milletin ana komutan olarak kullanmasının amacı bu. Yani üçüncü becerisinden verdiği savunma bonusundan dolayı siz alanda Hosk'u daha çok görüyorsunuz. Yoksa çok bir şey yok yani. Şöyle dördüncü becerisi zaten arkadaşlar 15K maksimum kapasite veriyor. Bu da güzel bir rakam, az bir rakam değil. Sonuncusu son uyanmış işte becerisi, pasif becerisi. Burası da güzel. Hosk'un Legion'a bir buff etkisi aldıktan sonra 6 saniyeliğine normal saldırı kritik oranı %6, karşı saldırı kritik oranı ise en fazla %30 olacak şekilde %6 artar. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Birinci skillinden aldığı buff'ı pasifin yani uyanmış skillini tetikliyor. Yani şuradan aldığı bonusu bu beceri tetikliyor. Bundan dolayı zaten Hosk'u alanda ana komutan olarak görüyoruz. Peki bunun arkasına Kinnara'dan farklı bir komutan gider mi? Arkadaşlar yani onun bir konuşmasını yapmıştık geçen günü. İşte ekipten abilerle. Niko falan denenebilir mi dedik. Daha denemedik daha doğrusu. Onun için kesin bir şey söylemiyorum. Ama Kinnara'da arkadaşlar bayağı ikili oluyor. Hatta birazdan da alanda deneyeceğim. Yani alanda şu an kalabalık değil ama yine az bir insan varsa deneyeceğim. Siz de görmüş olacaksınız hazır videodayken. Şimdi ilk becerisi arkadaşlar zaten 1400 beceri hasarı faktörü veriyor. Bu atak bonusuna göre artıyor tabii. 8K, 10K vesaire. Burada önemli olan arkadaşlar verilen hasar azalması. %15. 5 saniye boyunca rakipteki adamlar bize %15 daha az hasar vurabiliyor.
Bundan dolayı zaten host'tan da %25 savunma bonusu aldığımız için buradan da hasar azalması alıyoruz. Yani kafadan nereden baksan %40 oluyor yani. Direkt ben bonus olarak bahsediyorum burada. İkinci becerisi zaten Kinlara biliyorsunuz arkadaşlar. Boş bir becerisi yok. Bütün skill'leri full artı full. Yani ben kendi hesabımda fulllemediğim o kadar çok pişmanım ki şu an onu yani fulllemek istesem benim nereden baksan 2 ayımı alacak. Bundan dolayı da yeni komutanlara artık öncelik veriyorum. Ama kesinlikle eğer ki oyuna yeni başladıysanız veya sezon 1'deyseniz kesinlikle arkadaşlar Kinnara'yı fulllemenizi tavsiye ediyorum. Bakın. Yani büyücü olsanız bile bir tane okçu komutanı tercih ederseniz onu Kinnara'dan yana kullanın. Şimdi ikinci becerisine geldik. Savaş alanında Kinnara'nın lejyonu %20 daha fazla normal saldırı hasarı verir. Ve %10 daha az kahraman beceri hasarı alır. Yani arkadaşlar her yerden biz şu anda Host Kinnara'ya savunma azaltması alıyoruz. Ondan sonra savunma bonusu alıyoruz. Kahraman beceri alınan hasarı azaltması alıyoruz. Yani full artı full tank artı atak olarak gidiyor yani. Öyle söyleyebilirim. Üçüncü becerisi tüm nişancı birliklerin %30 fiziksel atak bonusu kazanır. Yani bakın buradan da %30 atak bonusu da aldık. Fiziksel atak bonusu bakın. Böyle dördüncü becerisi de. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burada %20 ihtimal şans faktörü var. Bakın %20 ihtimal. Ben daha demin dedim ki bu Hosk'u Kinnara'yı kalabalık alanlarda kullanmanızı tavsiye ediyorum dedim. Neden? Çünkü bir okçu alana çıktığı zaman arkadaşlar bütün hani şeyler karşı rakipler direkt o okçuya kilitleniyor. Yani en önde olduğun için bodozlama herkes ona kilitleniyor. Şimdi burada arkadaşlar bunun becerisinin olayı Legion normal bir saldırı ile vurulduğunda tetikleniyor bu. Yani şimdi alanda kalabalık alana çıktığınız için bir anda mesela 10 kişi kilitlenecek size. Yani 10 kişi arasından normal saldırıda %20 ihtimali direkt otomatikman %100'ün üstüne falan çıkıyor yani. Hani bu beceriyi zaten kesinlikle alanda kullanabiliyorsun. %20 ihtimal dediğine bakmayın. Ve ek olarak Legion'un fiziksel karşı saldırı hasarı %30 artarken karşı rakibinde sefer hızını %20 azaltıyor. Hani sefer hızı okey. Belki hani okçuyla kovalama yapmıyor. Ama en azından karşı saldırı vururken hasar bonusumuz %30 artıyor. Kindera'nın zaten uyanmış becerisi savunma değerini 3 saniye boyunca %20 azaltıyor. Tertemiz. Yani mükemmel ikili oluyor yani Host'la Kindera'yı kullandığınızda. Yetenek ağacına bölümüne gelince şimdi biz burada kendi yetenek ağacımızı kullanmadık. Normalde şu anda oyunda bir tane T5 arkadaşımızın yani ittifakta T5 arkadaşımızın kullandığı yetenek ağacını kullanıyoruz şu anda. Oturup kendimiz böyle bir deneyerek bir yetenek ağacı yapmadık şu anda. Şimdi oradaki yani buradaki yetenek ağacında direkt temel yetenekten zaten hız gitmiş. HP. Ondan sonra komple hepsini keskin nişancıya vermiş. Levelde 56 şu anda yetenek ağacı bölümünde. İlkini zaten saldırı vermiş %2. Daha sonra buradan %10 sefer hızına gidiyor. Çünkü okçuda arkadaşlar tamam atak ne kadar önemliyse hız da o kadar önemli. Çünkü çok yavaş kalıyor okçular. Yani ben biliyorsunuz yani hız konusunda kesinlikle garanticiyim. Yani atak bonusum %5 eksik olsun ama %15 daha hızlı gideyim alana veya daha hızlı git çık yapabileyim. Yani ben o kafada oynuyorum daha doğrusu. Bu zamana kadar da hiç pişman etmedi beni. İleride ne olur bilmem. Daha sonra buradan %4 daha fazla karşı saldırı hasarını alıyoruz. Son söz. Buradan kasırgaya gitmiş. Bunu neden gitmiş bunu bilmiyorum. Normal saldırı gerçekleştirirken Legion'un %10 ihtimalle kahraman beceri hasarı verir. Hasar faktörü %50. Tabii ki de bu artıyor dediğim gibi atak bonusumuza göre. Sonra yukarıdan bastırılamaz. Düşmanın %2 savunma değerini yok sayıyor. Daha sonra işte birlik sayısı %50 oranının üstündeyken Legion'un daha %10 daha fazla normal saldırı hasarı vuruyor. Zaten host kinlere alanda uzun süre durabildiği için bu okey alınabilecek bir yetenek. Alttan mesela gözü kara kritik 5 saniye boyunca %5 arttıran zaten Hoskun biliyorsunuz kritik muhabbeti olduğundan dolayı bunu seçmiş yüksek bir ihtimal. Daha sonra durdurulamaz. Legion'u %15 daha fazla saldırı kritik hasarı verir. Yine kritikten devam ediyor. Burada öfke gitmiş %10. 50 öfke doldurabiliyor. Ama %10 bilmiyorum.
Öfke becerileri kullanırken Legion'un %25 ihtimalle normal saldırı hasarını 5 saniye boyunca %6 arttıran saldırı kazanır. Bunda da okey. %6 güzel. En sonunda da savaş izine gitmiş arkadaşlar. Bakın. Buradaki amaç zaten host kinler ayakta duracağı için atak değerini en fazla %3 olacak şekilde, yani her 10 saniyede bir biz savaş içindeyken bu bonusumuzu maksimum %3 daha fazla arttırabileceğiz demek. Yani zaten host kinler ayakta duracağı için bu bence alınabilecek bir beceriymiş. Doğru yapmış burada. Dediğim gibi bu yetenek ağacında çok fazla üstünde durmadım. Kullanabilirsiniz veya kendinize göre yapabilirsiniz. Orası size kalmış ama biz kendimiz şu anda alanda deneyip en iyisini daha şu anda yapmadık. Yavaş yavaş yapacağız. Çünkü bizim de sezonun sonuna doğru yaklaşıyor. Yeni sezon hazırlıklarımız başladı yavaştan. İşte yeni göç planlarımız var vesaire vesaire. Bunlarla sizin kafanızı şişirmek istemiyorum. Şimdi alanda bir deneyelim arkadaşlar. Böyle bir deneyelim bakalım. Ama işte çok fazla adam yok. Yani şimdi biliyorsunuz barikatların olayı da olduğu için çok fazla geri çık yapamıyoruz. Bundan dolayı sıkıntı. Yani kurt kadın da takabilirdim. Öyle deneyebilirdim. Böyle bir oskumuzu salalım önden ya. Baksana abi ya. Hiç hasar almıyorum neredeyse ya. Böyle bir tane öfke patlatalım şuna. Buradaki şeye gitmeye çalışıyorum da. Bir tane T5 var çünkü içeride. O sırada da zaten bana karşı saldırı vuruluyor galiba. Aynen şu an başladım mesela. Bakın bu T5 arkadaşlar benim şu anda karşı saldırı hasarı bonusum 1800, 900 falan T5'e karşı. Şu barikatlardan hiçbir şey yapamadığınız gibi öyle bir konumdalar ki, yani şu alana 1, 2, 3, 4, başka var mı? Bir tane de burada var. 5. Hiçbir şey denenmiyor ya. Al bakayım şunu. Mesela dün kalabalık bir savaş vardı arkadaşlar. Dünkü kalabalık savaşta videoyu çekemedim. Sadece canlı yayında vardı. Mesela alana girdiğinizde Hosk, Kinnara gerçekten sağlam bir rapor alıyorsunuz. Yani burada eski raporlarda var mı bilmiyorum. Serkan abi de kaydetti mi? Belki kaydetmiştir. Yok, kaydetmemiş. Buradan bakmak lazım. İblis. Bak mesela. Dünkü savaştan bir tane rapordan 47k almış. Bir tane rally var. Bunları geçtim. Eski raporlar daha fazla gözükmüyor. Böyle bakalım detayına. Bir tanesinden mesela burada. Bak, ittifak kalesinden adama ağır yaralı olarak 103k vermiş ya. 103k. Yani o sırada zaten bir de karşı saldırı hasarı alıyor. Yani o sırada dışarıdaki adamlar Hoskins araya vuruyor. Ona rağmen kaleden 103k ağır yaralı almış. Bunlar karşı saldırı olarak mesela Kindara Niko var karşıda. 3.5k ağır yaralı verdirmiş. Ve Hosk daha 55 seviye. Man. Mesela burası da karşı saldırı. 37k almış adam. Büyücü mesela. 37k ağır yaralı almış karşı saldırıdan. Buradan vermemiş. Buradan mesela 31k almış. Bu da karşı saldırı. Abi çok iyi değil mi ya? İttifak kalesine mesela 22k vermiş. Buradan yine buradan karşı saldırı 3.7.
Yine burası karşı saldırı 15.7. 13K. 4K. Burası ne? İttifak Kalesi. 12K. Yani şöyle. Host Kinlara'yı koruyacak bir birlikler olursa, yani ekibin daha doğrusu seni önde korursa arkadaşlar 10 numara 5 yıldız rapor alabiliyorsun. Zaten bunu genelde okçu rallisi açarken de şey yapıyorlar. Hani mesela kalabalık alana girmek için okçu rallisi açıyor adamlar. Host Kinlara geliyor. Bazı akıllılar da gidiyor host Kinlara'ya bir vuruyor, ondan sonra patates. Zaten bu yeni güncellemede de zaten bu olayı da değiştireceklermiş. Yeni güncellemenin sistem mesajını sildiler. Bundan dolayı video çekemedim. Kalkıp da şimdi içinden bazı şeyleri değiştirdiler veya tarihini değiştirdiler. Bundan dolayı da arkadaşlar yani güncelleme videosunu çekmedim şu anda. Kesin bir tarih açıklansın. Kesin bir içerikler açıklansın. Ondan sonra oturup bir değerlendirme yaparız. Onun da videosunu çekeriz. Bunlar yani basit. Sıkıntı yok o yönde. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videonun başında söylemeyi unuttum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.